Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyenleriniz varsa aranızda, ismim Rabun, Avusturya'da yaşıyorum. Farklı seviyelerde 7 dil biliyorum. Kanalımda da bildiğim dillerden, dil öğrenme taktiklerinden, kendi uyguladığım yöntemlerden bahsediyorum. Bugünkü videonun konusu aslında yine farklı dil ve kültürle alakalı. Ebeveynleri iki farklı ülkeden olan arkadaşlarla iki farklı dil ve kültürle büyümenin nasıl bir şey olduğunu konuşacağız. Videonun bugünkü konukları yarı Avusturyalı, yarı Türk. İki farklı ana dilin kontrastını görmek adına girişi Almanca yapacağız. Daha sonra sohbetimize Türkçe devam edeceğiz. Bakalım ne diyorlar. Kannst du dich ganz kurz vorstellen, bitte? Ja, klar. Ich heiße Julia Su, bin 25 Jahre alt und Diplom-Ingenieurin, arbeite in einem Architekturbüro und habe vor kurzem mein erstes Kinderbuch Kito und das Architekturabenteuer in Istanbul veröffentlicht. Ich heiße Jasmin, ich bin in Wien geboren, ich bin Sängerin und freue mich aufs Interview. Dankeschön. Şimdi sohbetimize Türkçe devam edeceğiz. Kısaca kendinden bahsettin. Türk olan annen mi, baban mı? Babam Türk. Annem Türk, babam Avusturyalı. Nerede doğup büyüdün? Ben Viyana'da doğup büyüdüm. Viyana'da doğdum ve büyüdüm. Türkiye'ye ne sıklıkla gidip geliyorsun? Öğrenciyken ve ondan önce her sene yazları 2-3 ay gidiyorduk. Şimdi çalışınca o kadar gidemiyorum ama ondan önce hep sık sık gidiyorduk yaz tatillerinde. Onun dışında 6 yaşıma kadar İstanbul'da okumuştum. Yani anaokuluna gitmiştim. Sonra ilkokulu Avusturya'da başladım. Eskiden çok gidiyordum. Her sene tatil yapıyorduk orada. Artık fazla gidemiyorum. Çünkü çalışıyorum, büyüdük. İstediğim gibi değil ama her 2-3 senede gitmeye çalışıyorum. Evde kiminle hangi dili konuşuyorsun? O dışarıdan bakınca biraz komik. Babamla Türkçe konuşuyorum, annemle Almanca. İkisi de iki dili anlıyor ama herkes kendi ana dilinde konuşmayı tercih ediyor. Annemle Türkçe konuşuyordum ama çok da fazla değil. Bayağı hani Almancayı ve Türkçeyi karıştırıyorduk cümleler arasında bile. Babamla sadece Almanca konuştum. Sen daha iyi biliyorsun. Hani burada doğma büyüme Türklerin maalesef Türkçeleri her zaman çok iyi olmayabiliyor ama senin Türkçen bayağı iyi. Sence bunda anne babanın yönlendirmesinin çok büyük bir etkisi var mı yoksa tamamen seninle alakalı bir durum muydu? Yani bununla ilgili bir şey söyleyebilir misin? Bence ailemle ilgili. Çünkü çocukken onun çok farkında değilsin iki dille büyüdüğünü. Ben bilmiyordum yani iki dil konuştuğum çocukken. O yüzden annem babam buna çok dikkat ettikleri için konuşabiliyorum bence. Anne babanın rolü çok büyük bence. Çünkü dili konuşarak, dinleyerek, yaşayarak öğreniyorsun ve yani kültürü görmek en önemlisi. O yüzden çok önemli. Küçüklükten beri dili konuşmak ve yaşamak. Ben çok çabaladım aynı zamanda. Yani çok öğrenmek istedim. Senin tabii soy ismin babandan dolayı Türkçe olduğu için anlıyorlardır hani Türk yani yabancı kökenli olduğunu. Babanın Türk olduğunu söylediğinde farklı bir tepki aldığın oldu mu şu ana kadar? İlginç geliyor onlara çünkü çok onların yani gözlerinde yabancı gibi gözükmediğim için böyle gerçekten mi Türkiye'den mi geliyorsun böyle biraz hafiften şok oluyorlar. Ama burada doğma büyüme olduğunu zaten aksanlar anlamıyorlardı. Evet. Tabii senin soy ismin Almanca olduğu için büyük ihtimal Türkiye'yle bir alakan olduğunu düşünmüyor kimse veya anne veya babalarından birinin yabancı bir kökeni olduğunu düşünmüyorlardır. Sen annenin Türk olduğunu söyleyince ne tarz tepkiler alıyorsun? Ya da benzer tepkiler mi alıyorsun? Büyük bir sürpriz oluyor her zaman. İnsanlar şok oluyor. Tepki hep aynı aslında. Hiç Türk'e benzemiyorsun. Ben her zaman peki Türk nasıl görünüyor diyorum. Çünkü koskoca ülkede yani tabii ki herkes farklı görünüyor. Evet ama benim için önemli hani ben söylüyorum. Evet yeni insanlarla tanıştığım zaman ara sıra hani söylüyorum Türkçe konuştuğum için. Çünkü insanlara sürpriz yapmak da güzel oluyor. Evet anladım. Peki Türk olduğunu söyledikten sonra yani seni çok iyi tanımayan bir insanın davranışlarının değiştiğini yani negatif yönde hiç fark ettin mi? Yani böyle bir şey hissettin mi? Yok daha çok böyle gerçekten mi öyle mi bu tarz tepkiler alıyorum. Aslında normalde tepki bayağı hani pozitif de değil negatif de değil. Hani önce şok ondan sonra tamam yani enteresan. Evet. İlginç buluyorlar yani. Evet ilginç buluyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla genelde anneler Avusturyalı, baba Türk oluyor. Yani sende de bu durum böyle. Sence bunun bir sebebi var mı ya da geneli böyle değil mi? Bana mı öyle geldi? Bence öyle bir kural ya da öyle bir şey yok yani ben hiç öyle görmedim ama
Belki sana öyle gelmiş olabilir. Kesin bir şey yok diyorsun. İlk defa duymuyorum onu. Gerçekten bilmiyorum. Ara sıra öyle olduğunu duyuyorum ama ben de bilmiyorum. Tesadüf de olabilir gerçi. Belki yarı yarıyadır gerçekten. Tesadüf olabilir. Ya da Avusturyalılar biraz daha çekingen ve Türk erkekleri biraz daha romantik genellikle. Lütfen benden nefret etmeyin Avusturyalılar dinleyenler. Ama yani bilmiyorum, o bir rol oynayabilir, oynamayabilir de. Evet, anladım. Kültürel farklar tabii ki de. Senin tabii hani iki ana dilin var ve Türkçen olduğu için babanın ailesiyle çok rahat bir şekilde iletişime geçebiliyorsun. Bunu maalesef başaramayan insanlar var. Sen peki mesela Türkiye ile hiç alakan olmasaydı, yani Türkçe bilmesem de olurmuş der miydin? Yoksa yani sence bu çok önemli bir faktör mü senin Türkçe biliyor olman? Yani Türkiye'de çok alakan olmasa bile yine öğrenmiş olmak ister miydin Türkçeyi? Evet, kesinlikle. Bence her dil bir kazanç, o yüzden çok önemli. Ben Türk dili çok seviyorum. Türk kültürü çok seviyorum ve Türk ailemi çok seviyorum. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve gerçekten yani öyle olmasaydı kesinlikle bir eksiklik olurdu. Ne kadar çok dil öğrenirsin o kadar güzel bence. Yani bana 4 dil öğretebilirlerdi. Bence çok harika bir şey. Evet. Şimdi iki benzer ama aslında aynı soru soracağım. Kendini, bu klasik bir soru. Kendini daha çok Türk gibi mi hissediyorsun yoksa Avusturyalı gibi mi hissediyorsun? İkisinin karışımı diyeceğim. Peki burası yerine Türkiye'de doğup büyüseydin aynı cevabı verebilir miydin sence? Bence verirdim. Bana öyle geliyor. Yani Türkiye'de doğup büyümüş olsaydın büyük ihtimal tabii ki de çevren çok daha fazla Türk olacaktı. Ama aşağı yukarı aynı cevabı verirdim diyorsun. Evet, bana öyle geliyor. 100 kere sordular. Avusturya'da sordular, Türkiye'de sordular. Bilmiyorum. Kesinlikle bir karışım. Kesinlikle. Bazı konularda daha çok kendimi Avusturyalı gibi hissediyorum. Mesela Avusturyalılar bana bazen çok sesli olduğumu diyorlar. Ya da çok sesli güldüğümü. Ya da ellerime çok fazla hareket ettiğimi. O konuda kesinlikle yani daha çok kendimi Türk gibi hissediyorum. Ve ne bileyim, insanlara böyle hani konuşmak, ellemek falan. Bize temas daha fazla tabii Türkiye. Aynen. Benim için önemli bir şey. Bir de ben yani başka insanlar öyle olduğumu kendime daha hani ne bileyim sempatik bir şey bence. Aynı zamanda kendimi Avusturyalı gibi hissediyorum. Ama ne konuda onu da söyleyemiyorum yani, bilmiyorum. Peki kültürel olarak bazı konularda tam Türk gibiyim veya bazı konularda tam Avusturyalı gibiyim dediğin oluyor mu, yoksa genelde hep aynı mısın? Bence dediğim gibi ikisinin bir karışımı ama insanlara daha açık davranabildiğimi düşünüyorum. Diyelim Avusturyalılar direkt biriyle tanıştığında sarılmaz normalde. Burada Türkiye'de biraz daha herkes haşır neşir olduğu için. Sıcak kanlılığını almışsın evet, yani. o tarz şeyler. Küçük küçük şeyler. Anladım. Bu güzel bir şey. Güzel şeyler almak yani. Sana göre güzel gelen tabii. Aynen. Peki Türkiye'de doğup büyümüş olsaydın bu durum farklı olur muydu? Yoksa tekrar yine karışık, yani iki taraftan da hisseder miydin? Şimdi Türkiye hani biraz daha, biz daha cana yakın da demek, yani biz daha yakınız yani böyle. Bizde ilişkiler daha kuvvetlidir. Belki biraz daha farklı olabilir miydi Türkiye'de doğup büyüseydin? Kesinlikle farklı olurdu. Çünkü çevrenin etkisi çok tabii ki. Ama şu an aklıma bir şey geldi. Hangi yönden Avusturyalıyım? Dakik falan. Ben yani Türkler fikirlerini daha rahat paylaşıyor. Dile getiriyor. Evet. Ben yani biz daha açık sözlüyüz. Evet. Yani ben de tabii ki açık sözlüyüm ama hani belirli durumlarda bazı şeyleri söylemiyorum. Çünkü sen bilirsin. Hani tamam, illa fikrimi söylememe gerek yok. Bizde fikirlerini çok daha rahat belirtiyorlar. Biraz daha işine karışıyorlar diyebilir miyiz? Evet. Anladım. Bunu demek istemiştim. Evet. Burada tabii saygı duyma mı desek, yani Avrupa'da, Avusturya'da özellikle. Hani o senin hayatın diye anne baban bile olsa çok fazla karışmak istemiyorlar değil mi? Evet ve dış görünüşüm konusu mesela burada çok o kadar önemli değil. Yani farklı bir şekilde. Burada insanları çok fazla yargılamıyorlar. O Türkiye'de kesinlikle farklı. Aslında yine yani benzer bir soru ama kendini nereye daha çok yakın, ait hissediyorsun? İkisinde de yani hem orada
kendimi evde hissediyorum hem burada. Bunda tabii sence dil çok önemli bir faktör. Evet, kesinlikle. Diğer türlü yani yabancıymışım gibi hissederdim gibi geliyor bana. İki ülkeye de yani kesinlikle ve ben mesela farklı dilleri öğrenmeyi çok seviyorum. Yarım sene boyunca İspanya'da yaşıyordum ve İngilizce okudum. Ben yani bir sürü ülkeye kendime ait hissediyorum, o yüzden çok zor bir soru. Evet. Yabancı olan birine, yani eşi yabancı olan bir Türkiye çocuklarını yetiştirirken kültürel ve dil olarak ne gibi bir tavsiyede bulunabilirdin? Mesela senin keşke annem babam şu konuda biraz daha dikkat etseymiş diyebildiğin bir şey var mı? Ben çok mutluyum yani yaptıkları, kurdukları sistemden. Yani diyelim annemle hep Almanca konuştuğum için o dilin Almanca olduğunu çocukken anlayabiliyorsun. Babamla da hep Türkçe konuştum. Ve bu konudan hiç vazgeçmediler diyelim. Burada ilkokula başladığımda Almanca cevap vermeye başladım. Çünkü okuldaki herkes Almanca konuşuyordu ama babam yine de eski videoları izlediğinde böyle Türkçe sorular soruyor. Ben Almanca cevap vermeme rağmen Türkçe'ye devam ediyor. Bence o konuda ısrarlı kalmak gerekiyor. Keşke beraber daha fazla Türk filmi, komediler ne bileyim ne izleseydik ya da tiyatroya gitseydik dili daha çok iyi bilirdim. Ve yani bana bir de pratik lazım, hani dili konuşmak daha fazla. O çok önemli gerçekten. Kesinlikle çocuklara bütün dilleri öğretin çünkü çok güzel bir şey. Evet. Bir dil bir insan diyorlar ya. Öyle diyorlar ve gerçekten yani dünyayı daha iyi anlamaya çalışıyorsun. Çok önemli bir şey yani. O kadar da çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Söyleyemedim. Tamam. Teşekkür ederim. Merci. Ben de teşekkür ederim. Tamam. Ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Söyleyemiyorum. Ben teşekkür ederim. Ich kann es nicht. Tamam. Danke schön. Danke. Danke.